MotoGP dünyası, tarihinin en büyük teknik devrimlerinden birine hazırlanıyor. Mevcut 1000 cc'lik canavarlar, mühendisliğin sınırlarını zorlayarak saatte 360 kilometrenin üzerine çıktı. Ancak bu hız, beraberinde iki büyük sorunu getirdi. Güvenlik ve yarış kalitesi. Pistlerin kaçış alanları artık bu hızları tolere edemiyor. Ve karmaşık aerodinamik yapılar, geçiş yapmayı imkansız hale getiriyor. FAM ve Dorna, sporun geleceğini kurtarmak için masaya yumruğunu vurdu. 2027 kuralları, sadece hızı dizginlemek için değil, yarışı tekrar sürücünün bileğine geri vermek için tasarlandı. Bu videoda, bu devrimin her bir hücresini inceleyeceğiz. Hazırsanız, 850 cc dönemine giriş yapıyoruz. En radikal değişiklik, motorun kalbinde yaşanıyor. 2007'den beri süregelen 1000 cc dönemi kapanıyor. Ve yerini 850 cc'ye bırakıyor. Peki bu sadece bir hacim düşüşü mü? Kesinlikle hayır. Maksimum silindir çapı, 81 mm'den 75 mm'ye düşürülüyor. Bu, motorların daha yüksek devirlere çıkabilme potansiyelini sınırlarken, aynı zamanda tork eğrisini daha yönetilebilir kılıyor. Mühendisler artık saf güç yerine, verimlilik ve çekiş gücü üzerine odaklanmak zorunda. Bu değişimle birlikte motorların ömrü de uzatılıyor. Bir sezonda kullanılacak motor sayısı 7'den 6'ya düşüyor. Amaç, hem maliyetleri düşürmek, hem de MotoGP'yi daha sürdürülebilir bir teknolojik zemine oturtmak. Son 5 yılda MotoGP motorları adeta birer savaş uçağına dönüştü. Her yerinden kanatlar fışkıran bu makineler, virajlarda muazzam bir yere basma kuvveti üretse de, arkalarında kirli hava bırakıyordu. Bu da arkadaki sürücünün ön lastiğinin aşırı ısınmasına ve geçiş yapamamasına neden oluyordu. 2027 ile aero savaşlarına sınırlama geliyor. Ön grenajın genişliği 550 mm'den 500 mm'ye düşürülüyor. Burun kısmı 50 mm daha geriye çekiliyor. Bu küçük görünen milimetrik farklar, düzlüklerdeki hava direncini azaltırken, türbülansı minimize edecek. Yarışçılar artık rakiplerinin kuyruğuna çok daha yakın yapışabilecek. Saf yarış geri dönüyor. Modern bir MotoGP sürücüsü sadece motoru sürmüyor. Bir bilgisayar operatörü gibi sürekli düğmelerle oynuyor. Ride Height Device, yani sürüş yüksekliği cihazları, motorun arka kısmını alçaltarak hızlanmayı artırıyordu. 2027'de bu cihazların tamamı yasaklanıyor. Artık kalkış anında pole shot cihazı yardımı olmayacak. Viraj çıkışlarında motorun şahlanmasını önlemek için bir hidrolik sistem devreye girmeyecek. Bu ne anlama geliyor? Wheelie Control tamamen sürücünün gaz kolundaki hassasiyetine kalacak. Hata payı artacak. Yetenek farkı daha net ortaya çıkacak. Robotik sürüş devri bitiyor. İnsan faktörü yeniden zirveye oturuyor. Dünya değişiyor ve motor sporları da buna ayak uydurmak zorunda. MotoGP, 2024'te %40 oranında sürdürülebilir yakıta geçmişti. 2027'de ise bu oran tam %100 olacak. Bu, fosil yakıtların tamamen terk edilmesi demek. Laboratuvar ortamında üretilen sentetik yakıtlar, 850 cc motorlarla senkronize çalışacak şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yakıt tankı kapasitesi, 22 litreden 20 litreye, sprint yarışları için ise 11 litreye düşürülüyor. Bu, mühendisleri her bir damla yakıttan maksimum enerjiyi almaya zorlayacak. MotoGP, geleceğin sokak motosikletleri için dev bir test laboratuvarı olma misyonunu bu sayede pekiştiriyor. MotoGP'de saniyenin 1/1000 ile yarışılırken en büyük silah veridir. Bugüne kadar takımlar GPS verilerini büyük bir gizlilikle saklıyordu. 2027'de bu kural kökten değişiyor. Her seansın sonunda tüm takımların GPS verileri ortak bir havuza aktarılacak ve herkesin erişimine açılacak. Bu karar, zayıf takımların güçlü olanları daha hızlı yakalamasını sağlayacak. Bir çaylağın, Francesco Bagnaiya'nın bir virajı nasıl döndüğünü tüm detaylarıyla görmesi, aradaki farkın hızla kapanması demek. Bu şeffaflık, şampiyonayı daha çekişmeli hale getirirken, gizli avantaj kavramını ortadan kaldırıyor. Rekabet artık pist üstündeki bilek gücüne kalıyor.
MotoGP'de rekabeti dengede tutmak için uygulanan concession, yani imtiyaz sistemi, 2027 kuralları altında yeniden şekilleniyor. Tüm üreticiler, 2027 sezonuna B kategorisinde, yani eşit haklarla başlayacak. Ancak sezonun ilk yarısı bittiğinde, toplanan puanlara göre sistem devreye girecek. Geride kalan üreticilere, daha fazla test günü, daha fazla motor geliştirme hakkı ve serbest aerodinamik güncelleme şansı tanınacak. Amaç, Honda ve Yamaha gibi devlerin yaşadığı düşüşlerin yıllarca sürmesini engellemek. Bu dinamik yapı, gridin en önüyle en arkası arasındaki farkın hiçbir zaman uçurum olmasına izin vermeyecek. Motor hacmi küçülürken, motosikletlerin ağırlığı da revize ediliyor. Minimum ağırlık, 157 kilogramdan 153 kilograma düşüyor. Bu 4 kilogramlık hafifleme, motorun çevikliğini artırırken, frenleme mesafelerini de etkileyecek. Diğer yandan, şanzıman oranları üzerinde de kısıtlamalar geliyor. Üreticiler artık her pist için özel şanzıman setleri getiremeyecek. Belirli sayıda oran seçip, tüm sezonu onlarla geçirmek zorundalar. Bu durum, ayar bulmayı daha zor ve stratejik bir hale getiriyor. Daha hafif bir motor, daha az yakıt ve kısıtlı vites oranları, mühendislik departmanları için tam bir satranç oyunu başlıyor. Neden 1000 cc'den vazgeçildi? Cevap basit. Fizik. Mevcut motorlar düzlüklerde 365 km/s hıza ulaştığında, frenleme noktaları pistlerin sınırlarını zorlamaya başladı. Eğer hız artmaya devam etseydi, dünyanın en ikonik pistlerinin çoğu, güvenli değil, gerekçesiyle, takvimden çıkmak zorunda kalacaktı. 850 cc ve aerodinamik kısıtlamalar, hızları yaklaşık 10-15 km/s aşağı çekecek. Bu kulağa, yavaşlama gibi gelse de, aslında yarışın güvenliğini sağlıyor. Daha kısa frenleme mesafeleri ve daha öngörülebilir bir aero yapısı, ciddi kaza riskini azaltacak. MotoGP, hızın kölesi olmak yerine, güvenli bir rekabetin öncüsü olmayı seçiyor. Video yolculuğumuzun sonuna geldik. 2027 kuralları, MotoGP'nin sadece hayatta kalmasını değil, büyümesini hedefliyor. Daha az teknolojik müdahale, daha fazla sürücü yeteneği, daha az yakıt tüketimi, daha fazla sürdürülebilirlik. Bu yeni dönem, belki de yıllardır beklediğimiz o altın çağı başlatacak. BMW gibi yeni markaların bu kurallar ışığında seriye katılma ihtimali ise heyecanı ikiye katlıyor. 2027'de motorlar çalıştığında sadece daha küçük bir motor sesi duymayacağız. Yarışın ruhunun yeniden doğuşuna şahitlik edeceğiz. MotoGP evrim geçiriyor ve biz bu değişimi en ön sıradan izlemeye hazırız.